Merhaba arkadaşlar, örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda iğne işi olarak yapmış oldum. Bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Paspaslardan seccadelere, yolluklara, kilimlere varana kadar dilediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz arkadaşlarım. Altında kalın bir halı kaydırmaz kullandım gördüğünüz gibi. Orta kısımlarında şöyle Alize Maxi batik bir ip, dış kısmında ise şöyle Alize'nin yine maxi ipini kullandım arkadaşlarım. İğnemiz var. Kenarlarını ise bu defa tığla çevirdim arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel ve değişik bir model. Şimdi bu kenar kısımlarını dilediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ben burada mesela 1 2 3 sıra yapmışım. Siz bunu daha da arttırabilirsiniz. 5'e 6'ya çıkartabilirsiniz. Bu kenarlarda aynı şekilde, burayı da 5 tane yapmıştım arkadaşlar, böyle yan yana 5 tane. Siz bunun sayısını da daha arttırıp daha kalınlaştırabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına şöyle geçirmek istiyorum. Şöyle ilk kenardan giriş yaptım. Bu ipimle göstereyim. Şu şekilde tutuyorum ve ipi arkadaşlarım, şu ipi şöyle öne atıp buradan ve buradan giriş yapıyorum ve çekiyorum. Bakın şöyle bir yer oluşuyor bu şekilde. Sonra aşağıya doğru ipimi bu tarafa doğru aldım ve buradan giriş yapıyorum, çıkartıyorum ve çekiyorum. Şimdi bir üste çıktık. Şuraya artık değil, şuradan, bakın buradan ve buradan aldım, çekiyorum. Sonra yine bakın ipimi bu tarafa aldım. Hemen aşağıdan aynı şekilde alarak çekiyorum bu şekilde. İpimiz hep bu şekilde olacak. Sadece buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bakın alt kısmı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Üst kısma geçmek istiyorum. Ben bunu yaparken üstünü de yani bir sonraki sırayı hemen buradan burada ipimi mesela şu şekilde kestim. Şöyle hemen aldım arkaya. Tekrar buraya gelerek başladım arkadaşlar. Aynı hani yaptığımız gibi. Ama şimdi bunu burada yerimiz uzun olacağı için rahatlıkla yaparsınız. Ama bu kısa yer için, yani şu kenar için, şimdi oranın geri dönüşünü de size göstermek istiyorum. Bakın bir üst sırada ipimi bu şekilde alıyorum yine. Buradan ve buradan arkadaşlarım. Bu defa yani hemen şu üstündeki yerden değil, bir buradan alıyorum ve bu şekilde devam edeceğim. Burayı da aynı, yani diğeri gibi, ancak aralarından giriş yaparak, yani şuralardan giriş yaparak alıyoruz. Şöyle açalım biraz. Böyle yaparsanız biraz daha düzgün duruyor ama kenar kısmında bunu yapmanız zor olacağı için, çünkü mesafe kısa olduğu için durmadan ipi kesip bu tarafa geçmeniz gerekecek. Şimdi onun da geri dönüşünü, yani kesmeden direkt geri dönüşünü de bir miktar gösterelim. Şimdi bakın buraya geldim. Yine aynı şekilde yukarıdan çıkıyorum. Şimdi buradan geri dönelim. Şu şekilde çevirdim arkadaşlarım. Yine ipimi bu tarafa alıyorum. Aynı yerin üzerine, yani şu anda şu kısa yeri yapmış oluyoruz. Şimdi aynı yerin üzerinden giriş yaptım, çektim
Bakın yine ipim önde. Yine öne alıyorum ipimi ve ara boşluk var arkadaşlarım, bakın. Hemen o boşluktan bu şekilde giriş çıkış yapıyorum ve çekiyorum. Yine bir üste geçip evet, bu şekilde devam ediyoruz. Bakın ip bitti. Hemen bu ipimi de şöyle aldım. Yine buradan giriş yapıp buradan çıkarmam lazım. Hemen buradan giriş yapıp arkaya atıyorum. İpi şöyle. Şimdi şuradan tekrar çıkartıp aşağıya doğru devam edelim. Ki onu da göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdi ipimiz burada bittiği için hemen bu ipimi alıyorum bu şekilde. Bakın şöyle arkalardan giriş yaparak düğümlemeden, herhangi bir düğüm atmadan devam edebiliriz. Bu şekilde yaparak. Şimdi burada bitmişti. Hemen yanındaki yerden dışarıya çıkartıyorum iğnemi. Yani ön tarafa alıyorum bu şekilde. Şöyle yavaşça çekelim. Yine aynı arkadaşlarım, böyle devam ediyorum. Bir üste geçeceğim. Onu da hemen yine bakın ikiliden aldım, çıkarttım iğnemi, çeviriyorum ve tekrar aynı şekilde ilk başta yaptığımız gibi devam ederek tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın böylelikle bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin biraz da bu kenar kısımlarından size anlatayım. Şöyle bir miktar. Onu tığla çevirdim arkadaşlarım. Tığla ve şu şekilde yaparak kapattım. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın buraya aldım, bir tane bağladım. Sonra hemen bir ileriye geçiyorum. Buraya da bu şekilde sık iğne ile bağlıyorum. Sonra geri dönüp bakın buradan aldım, çıkarttım. Şu şekilde kaydırma ile bağlıyorum önce. Sonra buraya bir ileriye geçiyorum. Şu şekilde aldım ve bağlıyorum. Böyle bir görüntü oluyor. Bakın burada geri geldim. Arada bir tane atlamıştım. Onu geri geliyorum. Çekiyorum içerisinden bu şekilde. Sonra bir ileriye gidiyorum. Şöyle bir ileriye. İkisini birlikte örüyorum bu defa. Bir tane aldım. Bu şekilde çektim içinden. Sonra bir ileriye gidiyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Birini kaydırma ile yapıyoruz bu şekilde. Diğerini ise bunu aynı yerden alıyorum çünkü köşe. Şöyle aynı yerden alarak geçtim. Şimdi bunu kaydırma yöntemiyle getirdim bu tarafa. Buradan tekrar geri dönüp ikisini birlikte alıp bu şekilde bağlıyorum ikincide. Şimdi burada yine şu şekilde aldım. Kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Biraz gevşek yapın arkadaşlarım burayı. Çünkü arada biraz yer var. İkincide de aldım ve birleştirdim. Ve sonuncu yerde aynı şekilde tamamlıyoruz. Bu kısmı da. Evet, kenar kısmımız da bu şekilde oluyor. Buradan daha net gözüküyor. Özellikle görmeniz için aradaki batik renk iple devam ettim ki hani böyle daha görünmesi için. Evet, dediğim gibi arkadaşlarım, buraları tek taraflı, yani buradan başlayıp yaparsanız işte bu şekilde duruyor. Bakın şöyle duruyor. Giriş geliş yaparsanız ise bu şekilde duruyor. Burası biraz daha sanki arkadaşlarım, benim şu daha çok hoşuma gitti, yani tek taraflı. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.